Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de tablolarda dinamik toplam aralığını göstereceğim. Bunu nasıl yapıyoruz? At yöneticisi diye bir şey var Excel'de, özellik. Bundan faydalanıyoruz. At yöneticisini bu video çekerken biraz anlatmaya çalışacağım ama onunla ilgili de ileride bir video çekeceğim. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Şimdi özetleyeyim, ne işe yarayacak bu? Şöyle bir tablomuz var. Aylar ve satılan ürünler diye basit bir tablo. Bu tabloda toplam aralığı var. Toplam aralığı C3 ile C9 aralığını topluyor sadece. Şuradaki mesela Ağustos, yani şuraya mesela bir yazarsam bütün satıra toplamayacaktır. Yani şuradaki toplam değişmeyecektir. Niye? Çünkü toplam aralığı C3 ile C9 aralığında. Şu aralıkta yani. Aynı şekilde D sütunundaki toplam aralığı da D3 ile D9 aralığında. İşte tablolarımızda satır eklediğimiz zaman vesaire bu tip hatalar olabiliyor. Bunu önleyecek bir özellik, işte at yöneticisi ve topla formülünü beraber kullanarak bunu önleyebiliriz. Şöyle yapayım. Bir tane Ctrl N ile yeni bir Excel sayfa dosyası açtım. Şimdi bunu taşı veya kopyala diyelim. Kopya oluştur. Oraya kopyalayalım. Buradan devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Şöyle şuralara satır ekleyelim. Evet. Şimdi şurada herhangi bir hücreyi seçelim. Formüller. Bakın at yöneticisi diye bir şey var burada. At yöneticisinde daha önce tanımlanmış adlar burada çıktı. Bunu sileyim. Şimdi bu dosyada bu adla işimiz yok. Kısaca bahsedeceğim demiştim. Hemen şöyle bir izah edeyim. Mesela dolar kuru kullanıyorsunuz diyelim ki. Sürekli dolar kurunu manuel yazmak istemiyorsunuz bir yerden veya kopyalamak istemiyorsunuz. Dolar kuru diye bir şey oluşturuyorsunuz. At oluşturuyorsunuz. Ve o dolar kuru bütün Excel'lerinizde, açık Excel'lerinizde isterseniz sadece o dosyada kullanabiliyorsunuz. Yani at yöneticisi böyle özetleyebilirim. Dediğim gibi daha ileride bir video çekeceğim. Onunla ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi yeni diyelim. Bir ad tanımlayacağız. Buna da ne diyelim? Önceki hücre. Kapsam diyor. Kapsam ister bu kitapta, ister sadece bu sayfada tanımlı olmasını isteyebilirsiniz. Ben bu çalışma kitabı diyorum. Açıklama genelde girmeye gerek yok ama şöyle yazalım. Dinamik toplam aralığı diyelim. Başvuru yeri. Burası önemli. Burada şimdi ne yapacağız? Biz neredeyiz? C18 hücresindeyiz. Adımızın ismi de önceki hücre. Önceki hücre yapmamın sebebi de işte şimdi burada C18 yerine şuradaki dolar işaretlerini bu arada silmemiz gerekiyor. Şöyle hücre referanslarını sabitleyen dolar işaretlerini sildim. Eşittir kalıyor. Ünlem işareti de kalıyor referans belirteceğimiz için. Bir önceki hücre olduğu için C18 yerine C17 yazıyorum. Ve tamam diyorum. Zaten tanımlandı. Burada ayrıca bir şey yazmaya gerek yok. Son kontrol edip kapatabiliriz. Şimdi hücremiz hala bakın toplam aralığımız hala burada C3, C9 aralığı diyor. Şimdi yeniden şöyle bir demin yaptığımız gibi bir deneme yapalım. Bütün toplam aralığın ilgilendiren şu C ve CDEF sütunlarını ilgilendiren bir ekleyelim bakalım şuraya sayı. Yani şuradaki toplamların 463, 370, 423 ve 547 olması lazım. Olmayacak. Neden olmayacak? Demin bahsettiğim gibi bu toplam aralığı bu verinin dışındaydı.
İşte şimdi bunu ad tanımladık. Şimdi ne yapacağız? Bu toplam aralığını siliyorum. Bakın. Eşittir. Yine topla diyorum. Yine ilk toplam alacağım ilk hücremi seçiyorum. C3. Buraya kadar aynı. Noktalı virgül. Dedim. Burayı siliyorum bakın. Şimdi tanımladığım ad neydi? Önceki hücre. Önceki hücre yazdım. Çift tıkladım. Parantezimi kapattım. Enter'a bastım. Bunları da buraya kopyaladım. Öncelikle bir sağlama yapalım. Doğru mu? 473. Bakın toplam aralığı. 380 doğru. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Şimdi deminki örnekte toplam aralığım C3, C9'du. Şimdi burada şuraya girdiğim birler burayı etkilememişti. Şimdi bakın dikkat edin. Şuraya 1 yazdım. Diğer hücreleri de etkilemesi için direkt Enter'a basmıyorum. Ctrl Enter'a basıyorum. O yüzden diğer hücreler de etkilenecek. Bakın gördünüz mü? 1 arttı. Şuraya gireyim. Mesela bir de basit olduğu için 1 giriyorum. Yoksa siz herhangi bir rakam girebilirsiniz. Ne Ctrl artı Enter'a basıyorum bakın. 475. Yani bunun 1000 satırlık, 10.000 satırlık bir veri olduğunu düşünün. İşte satır sildiniz, satır çıkardınız falan bunlarla uğraşmak istemiyorsanız gerçekten çok faydalı bir özellik. Hem topla formülü ve at tanımlayı iç içe kullanarak böyle dinamik toplam aralıkları oluşturabilirsiniz. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.